Cinsiyetsizlik son yıllarda çok üzerinde durulan, yani toplumsal cinsiyet eşitliği veya cinsiyetsizlik gibi kavramlar tartışılıyor. Bu aslında yeni bir kavram da değil aslında. Yani insanlığın varoluşuyla ilgili bir tartışma konusudur. Şimdi cinsiyetimiz genetik olarak kodlanmıştır. Erkek cinsiyeti var, kadın cinsiyeti var. Ve erkekte ne X kromozomu var, kadında pardon erkekte Y kromozomu, kadında X kromozomu vardır. Genetikte kodlar, kromozomlarla kodlanmıştır bu. Bu kişi kendi cinsel kimliğiyle ilgili karmaşa yaşıyorsa, buna kimlik karmaşası deniyor. Cinsel kimlik karmaşası yaşıyorsa, ben cinsel kimlik olarak neyim tarzında. Hiçbir insan %100 erkek de değildir, %100 kadın da değildir. Yani %70-80, %90, %50-60 her erkekte bir kadınsılık, her kadında bir erkeksilik vardır. Bu cinsiyetsizlik dediğimiz zaman kişi kendini iki tarafa ait gibi de hissetmemesi vardır. Bu onu belirsiz yapar. Bununla ilgili özellikle modernizm bize cinsiyetsizliği teşvik ediyor. Özgürlük olarak tanımlıyor bunu. Bu da insanın biyolojik doğasıyla savaş açması demektir. Bir insanın genetik kodları erkekse, kromozomlar hatta erkekse, hormonlar ona göre gelişiyor. Buna savaş açtığın zaman bu sefer kendi kimliğinle değil, karşı cinsin kimliğiyle özdeşim kurma konusunda karşı cinsle bir sosyal temas kurmak yerine kendi cinsinle çeşitli cinsellikle ilgili ilişkiler yaşamaya çalışıyorsun. Bu kişi cinsiyetsizlik kavramı arkasında bunu yapmaya çalışılıyor. Bu cinsiyetsizlik kavramı bu nedenle insanın biyolojik doğasına aykırı. İnsanın biyolojik ve psikolojik olarak farklı yaratılmıştır insan. Biyolojik ve psikolojik olarak insan eşit değil, farklıdır. Eşitlik nerede vardır? Eşitlik fırsatlarda vardır, kanunlarda vardır, haklarda vardır, özgürlüklerde vardır. Ama bunun dışında bir kadını erkek yapmaya, erkek kadın yapmaya çalışmak doğaya aykırı bir davranıştır. Peki kişi bunu kendisi istiyorsa böyle durumlarda kişi böyle bir tercihte bulunması o kişinin seçimi olabilir. Böyle durumlarda onu bekleyen risklerin bilinmesi gerekiyor. Hatta homofobi vardır. Mesela homofobi de geleneksel toplumlarda çok yaygındır. Böyle cinsel kimlik karmaşası yaşayan kişilere çok öfkeyle, nefretle yaklaşırlar. Şimdi Amerika'da da heterofobi başladı. Heterofobi de yani normal ilişki normu homoseksüel, transseksüel yaşam olarak görüyorlar. Ama buna karşı cinsli olan birlikte yaşamaya heterofobi dediğimiz, ondan nefret eden bir akım da ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle toplumsal cinsiyetsizlik homofobi ve heterofobinin yer değiştirmesine sebep oluyor. Burada genlerimize uygun davranmamız gerekiyor. Biyolojik doğamıza uygun davranmamız gerekiyor. Nasıl beslenirken organik beslenmeye önem veriyorsak, genetiği değiştirilmiş organizmalardan rahatsız oluyorsak, kendi genlerimize rağmen bir hayat sürmekten de psikolojik doğamız ve biyolojik doğamız aykırı olduğu için onaylamamamız, buna uygun tedbirler almamız genellikle önemli bir görüş olarak dikkat çekiyor.